Yani tekrarlı ölçüm ya da paired testler dediğimiz bağımlı örneklem testleri. Bağımlı örneklem testlerde neler var arkadaşlar? Bağımlı örneklemlerde önce ve sonrası var. Mesela David 1, David 2 öncesi sonrası. Ama özellikle burada öncesi sonrası testi için kullanacağımız değişken bakın açlık şekeri baseline, açlık şekeri pre-op, operasyon öncesi, açlık şekeri operasyon sonrası 3 kere ölçülmüş. Tabi bazı değerlerde eksiklik var. Bu çok önemli değil. Test onu tolere ediyor. Mesela arkadaşlar burada ben şunu sorsam. Evet, mesela şurada açlık şekeri operasyon öncesi ve operasyon sonrası ölçülen açlık şekeri arasında bir şey var mı? İkisi anlamlı, birbirinden anlamlı farklı mı? Ya da baseline ile operasyon öncesi birbirine göre bir farklılığı var mı diye sorduğum zaman burada öncelikle arkadaşlar bunun ve bunun normalliğine değil, bu ikisi arasındaki farklılık alınıyor. Farklılığın normalliğine bakılıyor. Hemen o zaman şöyle bir şey yapalım. Fark diyelim. Fark 1 diyelim. Mesela baseline hangisinden hangisini çıkartacağız? Bu farklı değil, önemli değil. Yani birinden birini çıkartmanız yeterli. OK dedik. Bir farklılık hesapladık ve bu farklılığın normalliğine bakacağız hemen. Explore'dan fark 1 dediğimizin normalliğine bakalım. OK dedik. Evet. Bakalım normal mi? Significant değeri 0.05'ten küçük, normal değil. Ancak Skinus ve Curtis'e göre baktığımız zaman ona göre de normal değil. 2.7 çünkü Curtis. Bakın Skinus 2.5'un içinde kalıyor ama bu dışında kalıyor. Dolayısıyla artı 2.5 eksi 2.5 aralığında değil ama buna göre de normal değil. Dolayısıyla kesinlikle normal değil. Normal olmadığı için paired sample t-test yapamıyoruz. Yapmamız gereken test hangi test arkadaşlar? Paired sample t-test olmayacak. Yapmamız gereken test bunun alternatifi. Bunun alternatifi o da Wilcoxon testi. Non-parametrik testlerde alternatif Wilcoxon testi. Wilcoxon testiyle yapabiliriz. Ancak şöyle yapalım. Biz sanki bu normalmiş gibi önce paired sample t-test yapalım. Yani her iki testi de uygulamak istediğimiz için şöyle paired sample t-test ama doğrusunu söylemiş olalım. Peki açlık baseline, açlık operasyon öncesi bu ikisini karşılaştırdığımızı düşünelim. OK dedik ve bunun tabi normalse bunu yapabiliyoruz. Bakalım karşılaştırdığımız zaman direkt burada bakın significant değerini veriyor. 0.001 dolayısıyla anlamlı farklılık vardır anlamına geliyor. Yani baseline ile operasyon öncesi değerler arasında anlamlı farklılık vardır. Hemen bakalım o zaman burada. Yani nasıl raporlarız bunu? Şunu alırız aynen. Şunu şuradan, bu sütunu buradan sileriz. Buradan significant değerini buraya yaparız, yapıştırırız ve bu P değerinin paired sample t-testten geldiğini altta not olarak söyleriz. Bunu yorumlayalım. Baseline açlık kan şekeri ile operasyon öncesi açlık kan şekeri paired sample t-testle karşılaştırılmış ve olasılık değeri P küçük 0.05 bulunduğundan anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ortalamalara bakıldığında operasyon paired sample t-testini to related sample'ı uygulayabiliriz. Zaten burada onu uygulamamız gerekiyordu aslında. Çünkü veriler normal değildi. O halde hemen burada açlık şekeri baseline ile operasyon öncesini getiriyoruz ve Wilcoxon otomatik olarak yapılıyor. OK diyoruz arkadaşlar. Anlamlı farklılık olduğunu burada da 0.02 anlamlı farklılık vardır diye burada görüyoruz. Yine burada bunun yanına eğer buraya P değeri olarak alttaki bulduğumuz değeri yerleştirirsek o P değerinin de Wilcoxon değerinden geldiğini altta bildirmemiz gerekiyor. 0.02 değerini oraya yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla her iki testte gördüğünüz gibi birbirine çok benzer. Burada önemli olan farkları aldığımız zaman farkların normalliğine baktığımız. Yani farkları almadan her iki değişkenin normalliğine bakmıyoruz arkadaşlar. Farkları alıp farkların normalliğine bakıyoruz. Farklar normalse paired sample t-test, normal değilse yapacağımız test Wilcoxon testi oluyor. Bu şekilde bunu da sonuçlandırmış olduk arkadaşlar. Peki burada eğer açlık kan şekeri, operasyon baseline, operasyon öncesi ve operasyon sonrası şeklinde 3 tane grupta bunu aynı anda bakmamız gerekiyorsa arkadaşlar bunların öncelikle bir operasyon öncesi, operasyon sonrası. Bunun eğer bir normallik analizi yapmak lazım. Parametrik testlerde kullanmamız gereken testin ben size yerini göstereyim arkadaşlar burada. Bakın burada repeated measure şeklinde gördüğünüz faktöriyel ANOVA. Ancak faktöriyel ANOVA çok fazla
uygulanır. Burada bunu yapmamız gerekir eğer verilerimiz normalse. Ama genelde bu veriler normal çıkmaz. Farklardan gitseniz o da normal çıkmaz. Dolayısıyla bunda genelde 3 tane grubun karşılaşması zaten çok da hani çok da kullandığımız bir şey değil. Daha çok ikililer kullanılıyor pre-post test olarak ama eğer böyle üçlü bir şeyle karşılaşırsanız bunu direkt arkadaşlar şeyden karşılaştırın. Bununla karşılaştırma yapabilirsiniz. Faktöriyel ANOVA ile bilirsiniz. Burada ben özellikle öğrenci arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum. Correlated sample, iki ya da daha fazla birlikte ölçüm, aynı ölçümün defaatle yapılması, iki ya da daha fazla yapılmasını correlated sample ile yapabiliriz. O da Friedman testi. Friedman testiyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen buradan bu açlık kan şekerlerinin hepsini buraya atayım ben. Baseline, operasyon öncesi, operasyon sonrası Friedman testiyle bunu değerlendireceğiz. Eğer bir parametrik test kullanmak istiyorsak da faktöriyel ANOVA ile kullanacağız. Okey diyelim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi 0 0 0 bu ne demektir? Bu 3 tane test birbirinden farklıdır anlamına geliyor. Peki buradan bunu yorumlayabilmek için hemen örnek olarak burada bir tables menüsünden standard deviation S'ye bastığınız zaman gördüğünüz gibi geliyor. Apply to all deyin. Bu şekilde bunu raporlayabilirsiniz. Ortalama 88, 94, 90.75 bu şekilde ortalamalarımız var. Üçü birlikte değerlendirildiğinde anlamlı farklılık olduğunu söylüyoruz. Neden dolayı söylüyoruz? Çünkü Friedman testinde 0.00P 0.05'ten küçük çıktı. Dolayısıyla anlamlı farklılık vardır. Tabii ki burada aslında kastedilen anlamlı fark, üçü de birbirinden farklıdır anlamına gelmeyebilir bu. En az iki tanesi birbirinden farklıdır. Burada da yapmamız gereken şey yine ikili karşılaştırıp paired sample t-testi ikili karşılaştırıp farklılığın hangi gruplarda olduğunu bulabilmek arkadaşlar. Evet, bugünlük testlerimizi bitirmiş olduk. Farklılık testlerini yani hipotez testleri dediğimiz size önümüzdeki yıllarda da tezlerinizi hazırlarken lazım olacak olan testleri burada anlatmış oldum. İnşallah bu anlattıklarımdan öğrenerek bana tekrardan 4. yılda tez hazırlarken bana tekrardan hocam bu nasıl yapılıyordu diye Medipol'ün koridorlarında lütfen ben sizden sonraki arkadaşlarınızla uğraşırken onların vaktini de bu sınıfta öğrenilecek bir dersi 4. sınıfa sarkıtmazsanız iyi olur. Bu hem benim için iyi oluyor. Bana defaatle ben sınıfta tekrar anlattığım dersleri bir sonraki sene gelip bana sormanız değil, bu videolardan öğrenmeniz sanırım daha akıllıca olacak. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Çarşamba günkü finalde ve daha sonraki hayatınızda başarılar dilerim. İnşallah tezinizde kendiniz bir şekilde hazırlarsınız.